Muhtemelen hayatınızda bir gün en azından bir kez olsun şunu hissetmişsinizdir. Trafik sıkışıyor, patron bir şey söylüyor, banka bir şey reddediyor. Ne olduğu çok da önemli değil. Basit veya önemli bir şey oluyor ve böyle bir anlığına, bir saniyeye sığan o karanlık an var ya, gözünüz kararıyor, aklınızdan geçiyor. Sadece geçiyor. Sonra hayata devam ediyorsunuz. Aslında her birimiz için geçerli olan bir durum. Yani teknik olarak katil olmamız an meselesidir. Ama dediğim gibi bir saniyeliğine düşünürüz ve geçip gider. Ama bazı insanlar için geçip gitmiyor. Bu olay bazı insanlar için aklımızın alamayacağı kadar gizemli, korkunç ve dehşet verici bir olaya dönüşüyor. Neyden mi bahsediyorum? Çok çok nadir görülen bir hastalık. Bir sendrom. Amok sendromu. Bu arada bu video içeriğinden dolayı topluluk kuralları için biraz sert olabilir. Dolayısıyla muhtemelen izlenmesi kısıtlanacaktır. Videoya normalden biraz daha fazla like atmanızı rica edeceğim. Böylece videonun erişimi bir nebze olsun engellenememiş olur. ...1516 yılında Java adasının kalabalık bir çarşısında Portekizli bir denizci ve yazar olan Duarte Barbosa tuhaf bir şeye tanıklık etti. Adamın biri ortada görünürde hiçbir sebep yokken aniden belindeki hançeri çekiyor ve koşmaya başlıyor. Kimseyi tanımıyor, kimseyle hesabı yok. Sadece koşuyor ve önüne çıkan herkese saldırıyor. Çarşıdaki insanlar bağırıyor. Amuko, amuko. Yani kaçın, çekilin, yolu açın. Adam durmuyor. Ta ki biri onu durdurana kadar. Barbosa bunu kitabına not alıyor ve bu olaya amuko adı veriliyor. Batı dünyası bu kelimeyle ilk kez böyle tanıştı. O günden bu yana 500 yıl geçti. Silahlar değişti, şehirler değişti, insanlar değişti. Ama o koşan adam değişmedi. Bu adam kim? Neden koşuyor? Neden öldürüyor? Amok kelimesi bugün çoğu dilde kullanılıyor. Malayca kökenli mengamuk yani öfkeyle saldırmak kelimesinden türemiş. İngilizce'de run amok yani amok koşmak ve Almanca'da amoklauf yani cinnet koşusu olarak karşılık bulan bu terim Güneydoğu Asya'nın mistik ruh kuşatması inancından modern psikiyatrinin disosyatif patlama tanımına evrilen bir kavram. Ama kelimenin arkasında günlük kullanımın çok ötesinde psikiyatrinin yüzyıllardır tam olarak çözemediği bir klinik tablo var. Tablo 3 aşamada ilerliyor. İlk aşama brooding. Bir içe kapanma hali. Kişi sessizleşiyor, geri çekiliyor. Günler bazen haftalar boyunca içinde bir şey pişiyor. Dışarıdan bakıldığında melankolik, yorgun, belki biraz sinirli görünüyor ama içeride çok daha büyük bir şey birikmiş durumda. Onur zedelenmesi, statü kaybı, dayanılmaz bir utanç. Bunu konuşmuyor, paylaşmıyor. Sadece oturuyor ve biriktiriyor. Sonra patlama geliyor ve geldiğinde hiçbir uyarı vermemiş oluyor. İkinci aşama kısa, vahşi ve görünürde nedensiz. Kişi bir silah ya da kesici alet alıyor. Tarihsel vakalarda bu genellikle geleneksel Malezya bıçağı, kris ya da pala gibi silahlar, modern vakalarda ise ateşli silahlar olmuş. Ve koşmaya başlıyor. Rastgele. Tanıdık, tanımadık, kadın, erkek, çocuk fark etmiyor. Durmak gibi bir niyeti yok. Zorla durdurulana kadar devam ediyor ya da kendi hayatına son veriyor. Ölümüne koşuyor yani. Üçüncü aşama en tuhaf olanı. Amnezi. Hayatta kaldıysa eğer, çoğunlukla o anları hatırlamadıklarını söylüyorlar bunlar. Ne yaptıklarını, nereye koştuklarını, kaç kişiye saldırdıklarını bilmiyorlar. Ve bu yalan da değil. Gerçekten hatırlamıyorlar. Psikiyatri buna disosyatif atak diyor. Bilinç o anı kayıt altına almıyor ya da almayı reddediyor. Buna Hulk sendromu da deniyor. Düşünsenize bir süreliğine içinizden bir canavar çıkıyor resmen. Ortalığı yakıp yıkıyorsunuz ve bittiğinde hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Gerçekten korkunç bir durum. Bu hafıza kaybının gerçek mi yoksa hukuki sorumluluktan kaçmak için üretilmiş bir savunma mı olduğu bugün hala tartışma konusu. 1849'da amok ilk kez resmi bir psikiyatrik durum olarak sınıflandırıldı. 1994'te kültüre özgü sendrom başlığına konuldu. Yani Güneydoğu Asya'ya özgü, egzotik, orada kalacak bir şey. Batı'nın kendisiyle ilgisi yok dendi. 2013'te bu kategori kaldırıldı. Amok artık aralıklı patlayıcı bozukluğun ya da genel psikopatolojik davranışların bir yansıması olarak görülüyor. Psikiyatri şunu kabul etti yani bu sendrom bir kültürün ürettiği bir şey değil. İnsan zihninin belirli koşullar altında her coğrafyada, her kültürde üretebileceği bir şey. Amok koşucularının, okul saldırganlarının, iş yeri katillerinin %95'inden fazlası erkek.
Evrimsel psikologlar bunu statü ve onur teorisi çerçevesinde açıklıyor. İnsan evriminin uzun tarihinde erkekler için statü, hayatta kalma ve üreme başarısıyla doğrudan bağlantılıydı. Statüsünü kaybeden bir erkek, evrimsel anlamda her şeyini kaybediyordu. Bu yüzden statü tehditleri erkek psikolojisinde kadınlara kıyasla çok farklı işliyor. Daha derin, daha kalıcı, daha varoluşsal. İşini kaybetmek, boşanmak, toplum içinde aşağılanmak, başarısızlığının herkese görünür hale gelmesi. Bunlar sıradan hayal kırıklıkları gibi görünüyor ama belirli bir psikolojik yapı için bu olaylar geri dönüşü olmayan bir çöküş demek. Araştırmacıların dolaylı intihar ya da cinayet intihar argümanı devreye giriyor burada. Amok vakalarını inceleyen çalışmalar tutarlı biçimde şunu gösteriyor. Bu eylemlerin temel motivasyonu öldürme arzusu değil aslında. Ölme arzusu. Peki neden doğrudan intihar etmiyorlar da böyle bir şey yapıyorlar? Birkaç cevap var. Kimi kültürlerde intihar güçlü bir tabu. Ölmek istiyorsun ama bu şekilde ölmek mümkün değil çünkü toplumun sana biçtiği utanç ölümünden sonra da sürüyor. Amoksa farklı bir kapı sunuyor. Hem ölüyorsun hem de o son anda bir güç hissediyorsun. Uzun süredir elinden alınan, çiğnenen, yok sayılan bir şeyi geri alıyorsun ya da öyle hissediyorsun. Kaybedecek bir şey kalmayan, geleceği olmadığına inanan bir organizma için bu strateji patolojik bir mantık taşıyor. Rasyonel değil. Nihayetinde tabii ki hiçbir statü kaybı, hiçbir onur zedelenmesi, hiçbir psikolojik çöküş bir insanın başkasına zarar vermesini haklı kılamaz. Ama anlamak, önlemek için zorunlu. O yüzden psikiyatri bu eylemleri anlamaya çalışırken giderek daha rahatsız edici bir şey fark etti. Bu insanlar çoğunlukla dışarıdan sıradan görünüyorlar. Geleneksel Malezya inanışında amok koşan bir adam suçlu değildir. Suçlu olan o adamın bedenine giren Hantu Belyan'dır. Yani kötücül kaplan ruhu. Ruh gelir, bedeni ele geçirir, istediğini yapar ve gider. Geride kalan adam sadece bir kap. Bu yüzden hayatta kalan amok koşucularına karşı toplumsal bir kin beslenmez, mahkeme kurulmaz, ceza verilmez. Ruhla hesaplaşılamaz. Şimdi az önce bahsettiğim o doğu-batı olayını daha iyi anladınız değil mi? Çünkü hani bu tip inanışlar çoğu şeyi açıklıyor. Amok'un neden bu kadar uzun süre egzotik doğu fenomeni olarak görüldüğünü, neden batı gözlemcilerinin onu anlamakta güçlük çektiğini. Bizde de var ya benzer örnekleri. İçine cin girmiş muhabbeti işte. Amok fenomeninden çok da farkı yok aslında. Bu tip vakaları bilimsel literatürde kategorilendirmek o yüzden hep zor bir mesele. 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde coğrafya da değişiyor. Amok artık sadece Java'da, Malezya'da, Endonezya'da değil, Papua Yeni Gine'de, Filipinler'de, Polinezya'da belgeleniyor. Ve her seferinde aynı 3 aşama. İçe kapanma, patlama, amnezi. Sonra batıya geçiyor. 1846 Penang. Karısını ve çocuğunu kısa süre önce kaybetmiş bir adam sokağa çıkıyor ve 3 kişiyi öldürüyor. 10 kişiyi yaralıyor. 1901'de bir polis memuru kılıçla 5 kişiye saldırıyor. Bunlar klasik amok vakaları olarak kayıtlara geçiyor. Ama batılı psikiyatri hala bunları uzak coğrafyanın tuhaf olayları olarak dosyalıyor. 2010 yılında da İspanya'nın Girona şehrinde bir inşaat işçisi ekonomik krizin tam ortasında işini kaybediyor. Borcunu ödeyemiyor, ailesini geçindiremiyor, uzun süre sessiz kalıyor, sonra bir gün bir bara giriyor ve ateş açıyor. Ardından bir bankaya geçiyor. Toplamda 4 kişi ölüyor. Polis onu durdurana kadar koşuyor. Psikiyatristler bu vakaya modern amok dediler. Gelenekselden ayrıldığı birkaç kritik nokta vardı çünkü. Geleneksel vakada fail sessizdir. Kimseye bir şey söylemez. Broding dönemi tamamen içe dönüktür. Eylem aniden gelir. Kimse hazırlıklı değildir. Sonra ya ölür ya da hiçbir şey hatırlamadan yakalanır. Modern vakalarda ise bir şey olayı değiştirmiş. İnternet. Son yıllarda kitlesel saldırıların önemli bir kısmında eylemden saatler ya da günler önce bırakılmış mesajlar, videolar, manifestolar bulunuyor. Bazıları bunu bir veda olarak yazıyor, bazıları şöhret arıyor, bazıları sadece bilinmek istiyor. Hayatlarında ilk kez, son kez görülmek istiyorlar. Peki sinema bu tabloyla ne zaman ve nasıl etkileşim kurdu? Gelin size bir de işin o tarafını anlatayım. 1993 yapımı Falling Down filminde Michael Douglas'ın canlandırdığı Defense lakabıyla bilinen William Foster karakterinin yaşadığı süreç, derin bir sosyal dışlanmışlık ve birikmiş hayal kırıklıklarının ardından gelen tipik bir amok koşusu portresiydi. Trafik sıkışıklığıyla tetiklenen o meşhur kuluçka döneminin bitişi, karakterin toplumsal normları tamamen reddederek, kontrolsüz, ayrım gözetmeyen ve dozajı sürekli artan bir şiddet sarmalına girmesine sebep olmuştu. I'm the bad guy? Yeah. How'd that happen? Gus Van Sant'ın 2003 yapımı Elephant'ı
Aslında bir filmden ziyade okul koridorlarında süzülen, her şeyden habersiz, tarafsız bir göz gibiydi. Columbine trajedisinden esinlenen bu yapım bize o korkunç ana giden yolun ne kadar sıradan, ne kadar gündelik olduğunu gösteriyordu. Filmin ismi zaten odadaki fil, yani herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı devasa sorun deyimine bir atıf. Lionel Ramsey, We Need to Talk About Kevin filminde olayı yıllara yayılan sancılı bir kuluçka evresi üzerinden işledi. Amok sendromu ekseninden baktığımızda Kevin'in gerçekleştirdiği katliam artık bir öfke patlaması değildi. Annesi Eva ile kuramadığı o hastalıklı bağdan beslenen, ince ince planlanmış ve seyirciye sunulmuş bir disosyatif performanstı. Ama benim asıl konuşmak istediğim film, Amok sendromunu hiç kimsenin denemediği bir yere, doğa üstüne taşıyor. Weapons 2025 yapımı bir korku filmi. Zack Krieger'ın Barbarian'dan sonraki ikinci uzun metrajı. Korku filmlerine olan ilgimi uzun yıllar önce kaybetmiştim ve sinema dünyasında en takip etmediğim, en ilgilenmediğim kategori olarak durmaya devam ediyordu. Ta ki geçen yıla kadar. Geçen yıl hayatımın kadınıyla tanıştım ve o korku filmlerini çok seviyor. Ben de korku filmlerine tekrardan bir şans vermenin zamanı gelmiştir belki diye düşündüm. Korku filmlerinden hoşlanmamamın sebebi olay örgüsünün hep aynı sıkıcı klişelerden ibaret olması ve korkutmaktan ziyade komiğime gitmesiydi. Hatta sinir bozucu oluyordu benim için. Ama ben bıraktıktan sonra işler bayağı bir değişmiş. Korku kategorisi kendini bir hayli geliştirmiş. Olaylar çok daha sofistike, çok daha içine çeken ve gerilimi kademeli olarak tırmandıran yapılara evrilmiş. Sonra şöyle IMDb puanına göre biraz da güncel olan filmleri listeledik ve aralarından pek çok bir hayli başarılı diyebileceğimiz filme rastladık. Onların arasından da en çok beğendiğimiz Weapons oldu. Yine bu filmin yönetmeninin elinden çıkan Barbarian adında bir film daha var. Onu da izledik ve o da gayet güzel bir filmdi ama Barbarian'daki o tek sıkıştırılmış gerilimin aksine Weapons çok daha geniş bir tuval kuruyordu. Şimdi filmin öyle detaylı bir incelemesini yapmayacağım. Kısaca özetleyeceğim ama yine de önce dikkat spoiler geliyor uyarımı yapayım, günah benden gitsin. İstersen tam burada videoyu durdur, filmi izle, sonra yine buluşalım. Maybrook adlı küçük bir kasabada tek bir gecede 17 çocuk ortadan kayboluyor. Saat tam 2:17'de. Hepsi aynı anda. Burada çok güzel bir yapı kurulmuş. Hani büyü kültüründe olan böyle nesneler üzerinden birisini etki etme olayı vardır ya. Bizim de yabancısı olmadığımız bir durum. Bu durum burada birinin saç teli, birinin korkusu, birinin sevgisi gibi kavramlar ve nesneler üzerinden bir araç haline gelmiş. Filmin başlığı da buradan geliyor zaten. Weapons, silahlar. Marcus bu dönüşümün en çıplak örneği. Benedict Wong'un canlandırdığı Marcus, kasabadaki okul müdürü. Filmin başında sempatik biri, empati kuran, kuralları olan ama insani davranan biri. Ama Alex'in teyzesi Gladys'in başka planları var. Of, bu karı var ya, bu efsane bir karakter. Hani bizim büyücü yengem diye şakalarını yaptığımız o sinsi, kötücül, taşralı kadın tipi var ya, onun mükemmel bir örneği. Şu sahnede Gladys, elindeki bir saç teliyle kanla ve dikenli bir çubukla bir ritüel gerçekleştiriyor ki bu sahne efsane. Bu sahneleri izlerken hiç de öyle bir Hollywood filmi izliyor gibi olmuyorsunuz. Çünkü bu bildiğin bizim Orta Doğu geleneklerindeki büyü ritüellerinin hemen hemen aynısı. Dabbe filmindeki herhangi bir büyücü teyze yani o sırada karakter. Yani kaldır Gladys'i, koy yerine Bitlisli Belkız'ı, hiçbir şey değişmez. Her neyse bu ritüelin sonunda Marcus artık kendisi değil. Bir hedefe kilitlenmiş, durmayan, düşünmeyen bir şeye dönüşüyor. Bundan önce partnerini öldürüyor ki orası da iğrenç bir sahne. Sonra elleri yanlara V şeklinde açık, sert ve tuhaf bir koşuyla ilerliyor. Hedef öğretmen Justin. Adeta ısı güdümlü bir füze gibi ona kilitlenmiş bir şekilde kilometrelerce koşup onu buluyor ve öldürmeye çalışıyor ama başaramıyor. İzlerken aklıma bu Amok sendromu geldi. Yani olay tanıdık geldi ve zaten şu anda bu videoyu yapıyor olmamın sebebi de o sahne. O koşuş, o bakış, o durdurulamazlık. Brooding yok burada. Tetikleyici olay bir ritüel. Ama patlama anı aynı. Aynı rastgele ivme, aynı amnezi, aynı kaçınılmaz son. Yönetmen burada Amok koşucusunun içindeki o karanlık mekanizmayı büyü aracılığıyla dışsallaştırmış. Aslında biraz köklerine geri dönmüş çünkü bu olayların patlak verdiği coğrafyalarda hatırlayın, olayın doğaüstü bir boyutu vardı. Gerçek vakalarda kimse o tetikleyiciyi göremez, ne olduğunu anlayamaz ama bu filmde biraz daha anlaşılır hale gelmiş. Ama tabii büyüyle açıklanmış olması onu olduğundan daha ürkütücü bir hale getirmiş. Bu arada bu oyuncuyu ben tanımıyordum. Mutlaka başka bir filmde görmüşümdür ama hatırlamıyordum ama filmi izlerken özellikle bu ablanın oyunculuğu dikkatimizi çekti ve kadın ne kadar gerçek oynuyor değil mi falan dedik. Sonra merak ettim, biraz araştırdım.
Ablamızın ismi Amy Madigan. Hayat verdiği Gladys Lily karakteri filmin merkezi kötüsü. Hem böyle komik hem dehşet verici. Karakterin motivasyonu da arkası boş bir durumdan ileri gelmiyor. Bağımlılığın, ihmalin, çürümüş bir ailenin yarattığı hasarın içinden geliyor Gladys. Krager onu bir alegori olarak da kurgulamış. Alkol ve uyuşturucunun nesiller boyunca bir aileyi nasıl içten çürüttüğünün, o çürümenin en sonunda bir noktada nasıl dışarı fırladığının hikayesi. Eleştirmenler performansını tanımlarken operatik kelimesini kullanıyor. Abartı kontrolü kaybeder. Operatik olan her notayı bilerek çalar. Ablamız 98. Akademi Ödülleri'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Bu haberi gördüğümde olan dedim, yetenekten anlıyorum. Hemen kendime pay biçtim. Uzun lafın kısası, Duarte Barbosa'nın Java'da gördüğü adam 1516'da koşmaya başladı, 500 yıl sonra hala koşuyor. O birikim, o patlama anı değişmemiş. Psikiyatri bunu kültüre özgü bir sendrom olarak dosyaladı, sonra dosyadan çıkardı çünkü anladı ki hiçbir kültüre özgü değil bu. Her yerde var, her yerde olabilir, her zaman da vardı. Soru şu, içimizde hep hazır bekleyen bir şey mi bu, yoksa belirli koşullar, belirli bir insan yarattığında mı ortaya çıkıyor? Biri buna kültürel senaryo diyor, biri evrimsel refleks, biri patoloji. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bunun gibi videolarımın devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.